Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem kız hem erkek çocuklar için yapabileceğiniz tığ işi, şapka ve hırkadan oluşan bebek takımı yaptım. Bakın şapkamız bu şekilde arkadaşlar. Bağlamalı ve kullanışlı bir şapka modeli. Hırka bu şekilde. Modeller çok kolay arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir model. Ön bölümden düğmeli yaptım bakın hırkayı. Siz de bunun gibi güzel bir takım yapmak isterseniz bu şapka anlatımını ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Bu şapkanın olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Video sonuna da ekliyorum arkadaşlar. Siz o linkler üzerine tıklarsanız bu güzel şapkadan yaparak bebek takımı yapabilirsiniz. Aynı modeli yeleğini de yaptım. Yelek linkini de açıklama bölümüne ekliyorum. Siz bu şekilde üçlü bir takım yapabilirsiniz. Patiği de var arkadaşlar. Aynı modelin patik anlatımını da YouTube kanalımda bu izlediğiniz hırka videosunun açıklama bölümüne ekliyorum. Biz bugün bu hırka örgüsünü yapacağız. Ben bu bebek takımını 0-6 aylık bebek için uygun ölçüde yaptım arkadaşlar. 3 aylık bir bebeğe yaptım ama daha küçük bebeğe de olur. Birinci ayından itibaren çok rahat kullanabilirsiniz. Nasıl büyük yapılacağını videonun içinde anlatıyorum. Siz bu hırkayı daha büyük çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Hırka örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün dediğim gibi 3 aylık bebek için yaptım. 0-6 ay bebek için uygun bir ölçü arkadaşlar. Siz daha küçük olmasını istiyorsanız zincir sayısını aynı sayıda başlayabilirsiniz. Yakada yaptığım arttırma sırasını bir sıra eksik yaparsanız daha küçük bir hırka yaparsınız. Zincir sayısını aynı sayıda başlayıp bu arttırma sırasını bir sıra fazla yaparsanız 6-12 aylık bebekleriniz için olur. Zincir sayısını aynı sayıda başlayıp arttırma sırasını 2 sıra fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklar için olur arkadaşlar. Siz 2-3 yaş için yapmak istiyorsanız 8 zincir fazla başlayabilirsiniz. Ön bölümleri birer trabzan, kol ve arka bölümleri ikişer trabzan fazla yaparsınız. Bu arttırma sırasını da tercihinize göre 2 veya 3 sıra fazla yaparsanız 2-3 yaş arası çocuklarınız için olur. Bu şekilde düzenli arttırmalar yaparak her yaş için yapabilirsiniz. Daha büyük çocuklar için kolay yapmak isterseniz arkadaşlar bir hırkasına kazağına ölçerek başlarsınız. Ona göre de arttırmaları yaparsanız çok daha iyi olur. Hırka örgüsünde iplik olarak beyaz renkli iplik kullandım. Bakın bu şekilde her marka iplikleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir yumak iplik yeterli. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 250 metre var. Bu iplikten bir yumak iplik yeterli. Renkli iplikler olarak da elinizde kalan iplikleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben rengarenk yaptım. Siz tercihinize göre bunu tek renkli yapabilirsiniz, iki renkli yapabilirsiniz veya daha fazla sayıda renk kullanabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Tığ olarak ben 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın benim yaptığım tığ işi örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. Ölçülerini video sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz. İplik tığ hazırlayalım. Hep birlikte hem kolay hem de güzel bu tığ işi hırka örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Zincirleri yapıyorum bakın arkadaşlar. Çok sıkı zincirler yapmıyorum.
71 zincir yapalım. 71 zincir yaptım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. Şimdi bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. Trabzan yaparken yaka ayrımlarını da yapıyoruz arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan, bununla birlikte 10 trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. Bu ilmeğe kol bölümü için trabzan yapıyorum. Kol için 14 trabzan yapıyorum. ...14 trabzanı yapalım. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. Buraya 20 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, buraya 10 trabzan yaptım. Buraya yapacağım trabzan bu ilk yaptığım trabzanların 2 katı olacak. Ben 10 trabzan yaptım. Buraya 20 trabzan yapıyorum. Siz 11 trabzan yaptıysanız buraya 22 trabzan yapmanız lazım. 20 trabzanı tamamlayalım. 20 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için buraya 14 trabzan yapıyorum. ...14 trabzanı yapalım. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. 10 trabzan yapıyorum. 10 trabzanı yapalım. 10 trabzan yaptım. Bu sırada yaka ayrımlarını yaptık. Bakın arkadaşlar. 10'ar trabzan yaptım. Kol bölümleri için 14'er trabzan yaptım. Buraya da bu iki bölümün toplamı olan 20 trabzan yaptım. İkinci sıradayım. İkinci sırada bu arttırma zinciri yaptığımız iki zincirler üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırma yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. 10 trabzan yapıyorum. On trabzan yaptım. Arttırma zinciri üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Kol bölümünde bulunan 14 ilmek üzerine 14 trabzan yapıyorum. Arttırma zincirine kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar 14 trabzan yaptım. Zincir üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Yirmi trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar 20 trabzan yaptım. Zincir üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. 14 trabzan yaptım. Arttırma yerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum.
Bakın son trabzanı ilk sırada 3 ilmek atlayarak bir trabzan yaptım. Şu zincir üzerine trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Üçüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar trabzan yaptım. Bu sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir üzerine bakın, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan yaptım. Arttırma zinciri üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerinde ve bu arttırma yerinde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bakın, arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Dördüncü sıradayım. Bu sırada bu arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzan yaptım. Arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerlerinde de bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bakın, arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. 5. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan yaptım. Arttırma yerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, roba bölümünün örgüsü bu şekilde devam edecek. Bakın, bir sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Dönüşümlü oluyor bu arttırma sırası. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu 4 yerden düzenli arttırmalar yaparak roba örgüsüne devam edelim. Roba örgüsünü 4 yerden düzenli arttırmalar yaparak yapacağım ölçüye göre tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. Kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 9 santimetre yükseklik var arkadaşlar. Bakın, görüntüsü bu şekilde oldu. Bu yükseklik benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz biraz büyük yapmak istiyorsanız 1 veya 2 sıra devam edebilirsiniz. 10. sıradayım. 10. sırada kol bölümünü gövde bölümünden ayırıyorum. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Buraya kadar devam edelim.
Buraya kadar trabzan yaptım. Arttırma zinciri üzerine 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın, kol altında 3 zincir yaptım. Ön ve arka bölümü birleştirdim. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan yaptım. Arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın, üst zincir ile birleştirdim. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada bakın, kol altında 3'er zincir yaptım. Ön ve arka bölümleri birleştirdim. Gövde bölümünü kol bölümünden ayırdım arkadaşlar. Artık örgüye gövde örgüsüyle devam edeceğiz. Bu sırada model yerleştirmeye başlıyorum. Sarı renkli iplik ile model yapıyorum. Modelleri örgünün ters tarafından yapacağız. Bakın, örgünün düz tarafı burası arkadaşlar. Bakın, burası düz tarafı. Burası ters tarafı oluyor. Buradan yerleştirmiyorum. Diğer taraftan bakın, beyaz ipliği bekletiyorum. Buradan sarı renkli iplik ile model yapmaya başlıyorum. Bakın, örgünün ters tarafı. İlk ilmeğe ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. İkinci ilmeğe üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın, düz tarafın görüntüsü bu şekilde oluyor. Üçlü trabzanı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın, tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. İlmeğe tığ takıyorum. İplik aldım. Tığ üzerinde 4 ilmek var. İplik alıyorum. 2 ilmekten çekiyorum. Tığ üzerinde 3 ilmek var. İplik alıyorum. 2 ilmekten çekiyorum. Tığ üzerinde 2 ilmek var. 2 ilmekten çekiyorum. 3 defa da çıkarıyorum bakın. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, bir üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın, son ilmeğe de sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada beklettiğim beyaz renkli ilmeği bakın, tığa takıyorum. İlmek içinden çekiyorum. İlmek rengini beyaz yapıyorum. Sarı renkli ipliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, bu sırada modelleri yerleştirdim. Kol altında da yine bir sık iğne, bir üçlü trabzan yaptım. Bakın, görüntüsü bu şekilde oldu. Beyaz renkli iplik ile, bakın, burada beklettiğim beyaz renkli iplik ile trabzan sırası yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe bakın, sık iğne üzerine bir trabzan yapıyorum. Model üzerinde bak, şurada bir ilmek var. Bunun üzerine trabzan yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi tekrar model sırasındayım. Bakın model sırasına buradan başlıyorum yine arkadaşlar. Bakın örgünün ters tarafından pembe renkli iplik ile devam ediyorum. İlmek rengini pembe renkli yapıyorum. Beyaz renkli ipliği burada bekletiyorum. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Yine bir sık iğne, bir üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe sık iğne yaptım. İpliği kesiyorum. Bakın pembe renkli iplik ile modelleri yaptım. Şimdi beyaz renkli iplik ile trabzan sırasındayım. Bakın beyaz renkli ipliği burada bekletiyorum. Sık iğne üzerinde bulunan ilmeğe tığ takıyorum. İpliği bakın ilmek yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Her ilmeğe trabzan sırası yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sonraki sırada yine modelleri yapalım. Bu model renk sıralamasını tercihinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Modelleri tek renk yapabilirsiniz veya farklı renkli iplikler kullanabilirsiniz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu model sırasını tekrarlayarak gövde örgüsüne devam edelim. Model sırasını yapacağım ölçüye göre tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 model sırası yaptım. Son sırada bakın trabzan sırası yaptım, bitirdim arkadaşlar. Ben renk sıralamasını bu şekilde yaptım. Siz tercihinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Siz biraz büyük yapmak istiyorsanız bir veya iki model sırası devam edebilirsiniz. Beyaz renk ipliği kesiyorum. Mavi renkli iplik ile pıtırcık modelleri yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu ilmekten ilmek yapıyorum. İpliği bağlayabilirsiniz. Ben ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın şu ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Ben mavi renkli iplik ile pıtırcık model yapıyorum. Siz tercihinize göre diğer renkli iplikleri de kullanabilirsiniz. Bakın şu bir ilmeği atlıyorum. Buraya bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın minik pıtırcık modeller elde ediyoruz. Bu roba bölümünü bitirdiğimiz, bakın trabzan sırasını bitirdiğimiz yere kadar devam edelim. Buraya kadar bakın pıtırcık modeller yaptım. Yaka bölümünün buraya düğme ilikleri yapıyorum arkadaşlar. Düğme iliklerinin yerini işaret yapalım. İlk düğme iliğini bu yaka başlangıcına yapıyorum. Bir diğer düğme iliğini bakın bu trabzan sırasını bitirdim. Sıraya yapıyorum. Üçüncü düğme iliğinde bakın şu şekilde katladım. Ortaya üçüncü düğme iliğini yapıyorum.
Bakın bir ilmek atlıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 7 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın düğme iliğini bu şekilde yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bakın bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya 7 zincir yaptım düğme iliği için. Buraya da düğme iliği için 7 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Pıtırcık model yapıyorum. Bakın iki düğme iliği arasına 1, 2, 3 pıtırcık model yaptım. Buraya da 3 pıtırcık model yapıyorum. Üç pıtırcık model yaptım. Bakın bir ilmek atlıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 7 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın 3 düğme iliğinin yerlerini yaptık arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Yaka çevresinde pıtırcık model yaparak devam ediyorum. Bakın sık iğne yaptım. Aynı ilmeğe 2 zincir yaptım. Sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. Yaka çevresinde pıtırcık modeller yapalım. Buraya da pıtırcık model yapalım. Çevresinde bakın bu bölümde de pıtırcık model yapalım. Başladığımız yere kadar devam edelim. Buraya kadar pıtırcık model yaptım. Son yaptığım modeli ilk yaptığım model ilmeği ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, burada başladığım pıtırcık modelini çevresinde devam ettim. Burada da aynı şekilde pıtırcık modeller yaptım. Başladığım yere kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Düğmelerini de diktim ben arkadaşlar. Bakın buraya 3 düğme diktim. 3 düğme iliği yaptım. Karşısına düğmeler diktim. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Kol örgüsünü kol altından başlıyorum. Beyaz renkli iplik ile ilk sırayı yapıyorum. Bakın ortada bulunan ilmeği 3 zincir yaptım. Bu ortada bulunan zincire ipliği bağlıyorum. Bu ilmekten bir ilmek yapıyorum. Örgünün gelişine bakıyorum. Bakın örgünün ters tarafından devam etmem gerekiyor. Şu şekilde örgünün ters tarafından kol için bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Sıra sonunda bakın bu arttırma yerine kol bölümü için bakın 2 trabzan yapıyorum. Başladığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi model yerleştirmeye başlıyorum. Bakın gövde bölümünde sarı renkli iplik ile başladım. Kolda da sarı renkli iplik ile modele başlıyorum. Beyaz renkli ipliği bekletiyorum. İlmek rengini sarı renkli yapıyorum. Bakın yine örgünün ters tarafından model yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu ilk ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Beyaz renkli ipliği bekletiyorum. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum.
sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir sık iğne, bir üçlü trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe üçlü trabzan yapıyorum. Bakın sıra başında sık iğne ile başladım. Üçlü trabzan ile bitirdim arkadaşlar, modelin denk gelmesi için. Bu sık iğne ilmeğine ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek rengini beyaz renkli yapıyorum. Bakın model sırasını yaptım. Şimdi trabzan sırasındayım. Düz taraftan trabzan sırası yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu sık iğne ilmeğinin üzerine bir trabzan yapıyorum. Model üzerine trabzan yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Sarı renkli ipliği burada kesebiliriz arkadaşlar. Bakın. Bu sırada trabzan sırası yapıyoruz. Bir sonraki sırada burada yaptığım renk sıralamasını yapacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Sıra sonunda bakın model üzerine de trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İplik rengini pembe renkli yapıyorum. Bakın bu sıralamayla yapıyorum ben. Siz tercihinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Beyaz renkli ipliği burada bekletiyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın örgünün ters tarafından devam ediyorum model yapmaya. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Bir sonraki sırada beyaz renkli iplik ile trabzan sırası, gövdede yaptığımız gibi bir model sırası, bir trabzan sırası yaparak devam edelim. Gövde ile aynı sıra yapabilirsiniz veya gövdeden bir veya iki sıra eksik yapabilirsiniz, fazla yapabilirsiniz. Kol örgüsüne devam edelim. Kol örgüsünü 11 model sırası yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 model sırası yaptım. Son sırada bakın trabzan yaptım, bitirdim arkadaşlar. Gövde ile aynı sırada yaptım. Şimdi uç bölümü yapacağız. Bakın diğer kol bölümünü de ben yaptım. 11 sıra model yaptım. Trabzan sırasından sonra mavi renkli iplik ile bir düz bir ters trabzanlar yaptım. İpliği kestim. Bakın bu kestiğim iplik ilmeğine mavi renkli ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Trabzanları bir düz bir ters trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde trabzanı boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu trabzan ters taraftan trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan, düz taraftan trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım 2 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın düz tarafta görünüyor. Düz taraftan trabzan alıyorum. Ters taraftan trabzan alıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın 2 sıra bir düz bir ters trabzan yaptım. Diğer kol örgüsüne ben üst sıra yaptım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Burayı da üst sıra yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın kol ucunun görüntüsü bu şekilde oldu. Siz de diğer kol örgüsünü aynı şekilde başlayıp tamamlayabilirsiniz. Hırka örgüsünü bitirdim arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Düğmeleri takıyorum. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre. Kol altından yüksekliği ölçüyorum. 17 santimetre. Kol altından yükseklik ölçüyorum. 17 santimetre. Ben bugün 3-6 aylık bebek için yaptım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.